Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse analizi yapacağız. Tabii her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında, teknik analizin bize sağladığı verilerle, öngörülerle ve tecrübelerimizle başka bir veriye dayanmadan sadece teknik analizle yapacağız bu analizi ve her zaman yaptığımız gibi temel analize bakmadan ki yaptığımız bütün videolarda sadece teknik analize dayanarak teknik analiz ışığında analiz yapıyoruz. Bizim en iyi yol gösterenimiz teknik analiz olduğu için analizlerimizi de teknik analizde yapıyoruz. Tabii bu yükseliş potansiyellerini, bu hedefleri hepsini bu şekilde verebiliyoruz. Yoksa temel analize bakıp da işte hedef şurası, potansiyel şu kadar vesaire demek çok da mümkün olmuyor. Ama teknik analize baktığınız zaman hem kısa vadede hem orta vadede hem de uzun vadede teknik analizden yararlanıp çoğu zaman hisselerin gideceği yerleri, yükseliş potansiyellerini uzun vadeli dahil olmak üzere hedefleri bilebiliyorsunuz. Tabi temel analizi de yok saymıyoruz. Kesinlikle böyle anlaşılmasın. Teknik analiz hazırlar, temel analiz gerçekleştirir diyoruz. Her zaman teknik analiz önden yol gösterir. Örneğin bir yükseliş potansiyeli varsa hissede veya şirkette bir yükseliş formasyonu oluşturur. Eğer aksine bir düşüş potansiyeli varsa yani hisse çok pahalı olmuşsa bazı şeyler kötü gidecekse de aynı şekilde teknik analiz bize gösteriyor. Örneğin bir tepe formasyonu gösteriyor bize. Nedir bu tepe formasyonları? Omuz baş omuz dediğimiz formasyonlar var. İkili tepe dediğimiz formasyonlar var ve tepe üçgeni, ondan sonra tepe yıldızı. Bu şekilde birçok formasyon var. Hisse senedinin durumunu gösteriyor. Aynı şekilde diplerde de birçok dip formasyonu var. Bu dip formasyonlarından şirkette bir şeylerin iyi gidebileceğini bize gösteriyor. Onun için teknik analiz kesinlikle yabana atılmamalı. Hatta herkes teknik analiz öğrenmeli ki bugün yarım milyon, 1 milyon takipçisi vesaire olanlar bile teknik analiz olmadan yapamıyor. Bazıları da hatta ben teknik analizci değilim diyor. Temel analizciyim diyor ama temel olarak bir şeyler söyledikten sonra açıyor grafiği önüne. Teknik analizden seviyeler vermeye başlıyor. Onlar da teknik analiz olmadan yapamıyor. Onun için sizlere de kesinlikle herhangi bir yerden veya benden teknik analiz öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer benden öğrenmek isterseniz videonun açıklama bölümünde kursun linki var. 1300 TL'den 800 TL'ye indirdik. Almak isteyenler linki tıklayıp bilgisayar üzerinden olmak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden almanız benim için daha iyi. Daha az vergi kesintisi oluyor. Siz telefondan da bilgisayardan da aldığınız zaman aynı ücreti ödüyorsunuz. Linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Gördüğünüz gibi sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi ki burada yatırım dersi de veriyoruz. Portföy oluşturma, hangi hisse alınabilir, hangisi alınmaz vesaire birçok konuda da bilgiler veriyoruz size. 100 öğrencimiz var. 42 tane puanlama yapılmış ve 5 üzerinden 4 verilmiş. Satın almak isteyenler videonun açıklama bölümünde linki mevcut. Analize hemen geçeceğim fakat hepinizden bir ricam var. %80'iniz, %90'ınız videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun kanalımıza. Bu tür videoların devamı için bildirim zilini açarsanız yükleyeceğimiz her videodan da haberdar olacaksınız anında. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet, bugün de karşınıza daha önce analizini yaptığımız bir hisseyle geldik. Bayağı oldu, 8 ay oldu. 8 ay önce bir analiz yapmıştık. Bu hisse senedinde yüksek bir potansiyel olduğunu söylemiştik. Daha doğrusu bir arkadaş söylemişti. Yanılmıyorsam büyük bir grupta bahsediyorlarmış. Bu hisse şuraya gidecek, buraya gidecek vesaire diye bir potansiyel vermişler. Fakat ben baktığımda verdikleri potansiyelden çok daha yüksek bir potansiyel gördüm ama uzun vadeli olarak. Yani onlar hangi vadede verdi bu hedefleri bilmiyorum ama ben uzun vadeli bir grafik açtım. Yani burada gördüğünüz çok uzun vadeli bir grafik. Ne demek? Bu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Doğal olarak da uzun vadeli bir grafik. Gördüğünüz gibi burada yıllar var. Hatta şöyle göstereyim size. Şurada 1991 yılından şu ana kadar gelen bir grafik var ki burada neredeyse 33 yıl var. Onun için dediğim gibi çok uzun vadeli bir grafik. Hatta şöyle baktığımızda bir yükseliş trendi varmış. O trend ne kadar sürmüş? Hatta kaç yıl sürmüş? Onu paylaşmak istiyorum. 92'den
2006'ya kadar yükselen bir trend varmış burada. Daha sonra yataya geçmiş. Yani 14 yıllık bir yükseliş trendi göstermiş. Neden bunu söylüyorum? Birazdan açıklayacağım. Onun için bu aklınızda kalsın. 14 yılda yüzde kaçlık bir yükseliş göstermiş? Onu hemen size söyleyeyim. Bakın burada gördüğünüz gibi 14 yılda şöyle %1.380.869'luk bir yükseliş göstermiş. 1992'den 2006'ya kadar bu hisse senedi. Birazdan buna benzer bir yükseliş ihtimali olduğunda zaten sizinle paylaşacağız. Peki nedir durum? Bu hissenin adı bu arada İşCTR. Hissenin borsa kodu İSCTR. Ona göre aklınızda kalsın. Sonra hissenin adını söylemediniz vesaire diye yazmayın. Ayrıca sol alt köşede de zaten borsa kodunu görüyorsunuz. Bende görünüyor. Sizde görünüyor mu? Tabii bilmiyorum ama dikkat ederseniz görürsünüz. Şimdi İşCTR'de nasıl bir yükseliş potansiyeli var? Nasıl bir formasyon var ve hedef neresi? Bakın turkuazda gördüğünüz bir filama dediğimiz teknik analizde bir formasyon var. Hatta şöyle kalınlaştıralım görün diye. Turkuazda gördüğünüz bu filama şeklindeki formasyona biz zaten filama diyoruz. İsmiyle benzer bir formasyon diyelim. Ve ne dedik? Biz 8 ay önce bu hissenin analizini yapmıştık. Hatta o videoya da baktım. O videoyu biz çekerken 10.80 TL civarlarındaydı hisse. Daha sonra ne yaptı peki? Gördüğünüz gibi 25 TL'ye kadar bir yükseliş olmuş. Şöyle biz analizini yaptıktan sonra %144'lük bir yükseliş göstermiş bu hisse senedi. Peki bundan sonra nasıl olacak? Hedeflerimiz neresi? Hemen ona geçelim. Ne dedik? Burada bir bayrak veya flama formasyonumuz var. Ve biraz önce verdiğimiz oranı ve yükselişi 14 senede yapmış. Peki bundan sonraki 14 senede ne olabilir? Onu anlatalım size. Analizini yaptığımız zaman ne demiştik? Burada bir yükseliş trendi tekrar başlamış. Artık bu 14 yıl mı sürer, 10 yıl mı sürer bunu kimse bilemez. Fakat şurada bir trend başlamış. 2021 yılında bir trend başlamış ve önemli bir direnç seviyesi olan şurası da 4 TL seviyeleri de kırılmış ve şu an gördüğünüz gibi yükselişine devam ediyor. Hatta şurada bir hedef vermiştik. Şu gördüğünüz filama formasyonunun filama bölümünün hedefini vermiştik. 18.69'lar ki gördüğünüz gibi oraya da gelmiş. Hatta orayı da yukarıya doğru geçmiş. Peki bundan sonra nasıl olacak? Nasıl bir hareket bekleniyor? Dediğim gibi bu uzun vadeli bir grafik. Kesinlikle bugün, yarın, bir ay, 2 ay sonra olacak bir şey değil. Onun için her zaman ben size ne diyorum? Uzun vadeli yatırımcı olun borsada. Biz zaten yaptığımız bütün analizleri sürekli uzun vadeli olarak yapıyoruz ki sizi de bir nevi teşvik etmiş olalım. Bu arada ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Perşembe günü paylaşacağım. Ona göre o zamana kadar ne olur bilinmez. Bir trend tekrar başlamış, dediğim gibi bu 10 yıl mı sürer, 14 mi kimse bilemez. Ama daha önceki %1 milyonluk yükselişini, hatta neredeyse 2 milyonluk yükselişini 14 yılda tamamlamış. Bundan sonra nasıl bir hareket yapar? Kaç yılda bu verdiğimiz hedefe gelir? Tabii ki kimse bilemez. Peki hedefimiz neresi? Bundan sonra şöyle gördüğünüz gibi filamamızı böyle oluşturduk. Zaten daha önce de hedefi vermiştik. Şöyle ölçüm aracımızı alıyoruz. Şu an 25 TL civarlarında. Şöyle 25 TL'nin oraya getirdik. 26 TL olsun, önemli değil. Hatta biraz şöyle aşağı indirelim. 24 TL olsun, çok fark etmez, 1 TL. Gördüğünüz gibi ölçüm aracını yukarıya doğru götürüyoruz. Hedefimiz neresiymiş? 44.396 TL seviyesi ve şöyle gördüğünüz gibi oraya kadar getirdiğimizde işte 4.400-4.500 seviyelerine geldiğinde şimdiden itibaren, yani 24 TL seviyesinden sonra %186.790'lık bir yükseliş ihtimali, potansiyeli var İşCTR'de. Gördüğünüz gibi bunu ben söylemiyorum. Teknik analiz söylüyor, grafikler söylüyor. Bu grafikleri ben kendim hazırlamadım. Kendiliğinden oluşan grafikler. Ayrıca bu ölçüm aracını da ben ayarlamadım. Ve bu logaritmik bir grafik. Onun da altını çizmiş olayım. Çünkü logaritmik grafiğin ne olduğunu bilmeyenler bu hedeflere de doğal olarak inanmayacaktır. Dediğim gibi %186.790'lık bir yükseliş potansiyeli var. Şu andan itibaren, tabi dediğim gibi uzun vadeli bir grafik bu. Öyle 3 ayda, 5 ayda, belki 1 yılda, 2 yılda gelecek bir şey değil. Bu kanalda bu şekilde yüksek potansiyelli hisseleri paylaşmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Siz de bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseleri mutlaka yazın yorum bölümüne. Onları sizin için analizini yapıp paylaşalım ya da böyle bir yükseliş potansiyeli varsa videosunu çekip sizinle paylaşalım.
Ayrıca temel olarak bu şirket hakkında bilgisi olan varsa lütfen yorum bölümüne yazsın. Biz de bizi takip edenler de yararlanalım. Bu arada biz bu videoları önce YouTube'dan paylaşıyoruz. 3-5 gün sonra anca TikTok'tan, Facebook'tan vesaire paylaşabiliyoruz. Onun için mutlaka kanala abone olun ki anında haberdar olun bu tür videolardan. Ayrıca bizi TikTok'tan, Facebook'tan ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum bölümüne bekliyorum tabii saygı çerçevesinde. Bu şekilde videoyu bitirmiş olalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.